Merhabalar. Bu videoda fırfır detaylı envelop görünümlü midi bir etek dikeceğim. Çok kolay bir dikimi var. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle en ihtiyacımız olan şey bel ölçüsü. Gördüğünüz ölçülerde 3 parça kumaş hazırlayarak başlıyoruz. Buradaki 60 santimi ben kendi diz boyuma göre ayarladım. Siz onu birazcık daha uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Etek için kestiğim kumaşımdan bel ölçüsünün yarısı altı 6 santimlik bir kumaş ayırıyorum. Bu ön tarafımız olacak. Kalan kısım da arka tarafımızı oluşturacak. Ben burada 7 santimlik bir tela ütülüyorum. Aslında bunu yapmanıza çok da gerek yok. Şimdi dışa doğru önce 2 santim, daha sonra da lastik genişliği artı 1 santim kadar kıvırarak iğneliyorum. Bu işlemi iki parçaya da uyguluyorum. Burası bizim kemerimiz olacak ve dışarıda gözükecek. O yüzden hazırlarken birazcık daha özenli olarak hazırlıyorum. Benim lastiğimin genişliği 3 santimdi. 3 santimden dikiyorum. Bel ölçüsünün yarısı kadar bir lastik ayarlıyorum. Bu lastiği arka parçadan kemer kısmından çatal iğne yardımıyla geçiriyorum. Uçlarından iğneliyorum ve sağlamca dikiyorum. Ben tüm dikişlerimde önce düz dikiş sonra da sürfile kullandım. Ön ve arka parçayı yüz yüze gelecek şekilde yanlarından birleştiriyorum ve dikiyorum. Benim yırtmacım sol tarafta olacak. Bu yüzden soldan 13 santim, aşağıdan da 18 santimden bir nokta belirliyorum. Burada üzerimde bir kontrol ettim. Belirlediğim noktaya doğru bir eğri kesiyorum. Daha sonra önden yukarı doğru eteğimi iki parçaya bölüyorum. Dört santimlik bir tela ütüledim. Sonraki adım olarak önce 1 santim, daha sonra 2,5 santim içeri doğru kıvırıyorum ve çima dikişiyle etrafından dikeceğim. Burası düğme patı olacak. Şimdi sıra fırfırda. Bu kumaşı daha kolay olması için iki parçada yaptım. İkisinin de ölçüleri eşit.
Bir kenarını 2 defa 1 santimden kıvırıp zikzakla dikiyorum. Diğer kenarını tansiyonu 7'ye ayarlayıp geniş adımla düz dikişle dikiyorum. Benim makinem böyle yapınca büzgü yapıyor. Daha sonra alt ipi çekerek büzgü sıklığını ayarlıyorum. Uzunluğu ayarlayınca eteğe fırfırımı önce iğneliyorum, daha sonra dikiyorum. Bu arada en uç kısmından 5 santimlik bir pay bıraktım. Bu iki parçayı da birbirine dikmeyi unutmuyoruz. Az önce bıraktığım 5 santimlik payı önce 1 santim, sonra 2,5 santim içeri doğru kıvırıyorum. Diğer kenarı da 1 santim içeri doğru kıvırıyorum ve güzelce buraları da dikiyorum. Daha sonra hangi düğmeyi kullanacağıma karar veriyorum ve aralarındaki mesafeleri ayarlıyorum. Son olarak da iki ucumu birleştiriyorum ve eteğim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda da görüşebilmemiz için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.